Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sadece 2 malzemeli, çok pratik, az malzemeli bir tatlı tarifim var. Acil tatlı isteyenlere, sağlıklı tarifleri isteyenlere bu tarif tam sizlere göre. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. İlk önce sos tenceremizin içerisine 3 su bardağı sütümüzü ekleyip kaynatıyoruz. Kaynatma seviyesine gelene kadar kaynatıyoruz. Sütümüzü kaynattıktan sonra içerisine bir su bardağı ben kurutulmuş kayısı kullandım arkadaşlar. Bunlar kendi organik yaptıklarımız, yani kendimiz kuruttuğumuz kayısılar. Sizler hazır olanı da kullanabilirsiniz. 2 saat suda bekletip güzelce yıkadıktan sonra kaynamış olan sütümün içerisine alıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp burada yaklaşık 2 saat bekletiyorum. Tatlımızın ana malzemeleri bunlar arkadaşlar. 2 saat bekletmemiz yeterli. Görüyorsunuz, hem biraz rengini vermiş hem de süt azıcık içinde daha da kayısılar e, yumuşamış. Ve bu şekilde güzelce artık blenderdan geçiriyoruz. Burada önemli olan pürüzsüz bir şekil bir kıvam alana kadar blenderdan geçirmek. Ben içerisine hiç şeker eklemedim. Şeker hastası olanlar ya da şeker tüketmek istemeyenler için bu şekilde afiyetle tüketebilirsiniz. Ya da dilerseniz içerisine biraz daha tatlı olsun diye bal da ekleyebilirsiniz. Ama ben tatlı seviyorum. Tatlı yiyenler için içine ekstra yarım su bardağı toz şeker de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tatlımız güzelce kıvam aldıktan sonra ben 3 kaseye bu şekilde bardaklara paylaştırıyorum. Zaten sütünü de 3 kişilik olacak şekilde, yani 3 bardak olarak hazırladım. Siz kişi sayısına göre sütünüzü ve kayısılarınızı çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde de en az 2 saat buzdolabında bekletiyoruz arkadaşlar. Vaktiniz varsa en az bir gece buzdolabında bekletirseniz kıvamı biraz daha katılaşacaktır. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstereceğim ama üzerine ben Antep fıstığıyla süsledim. Dediğim gibi sadece 2 malzemeyle çok güzel, lezzetli, pratik bir tarif oluyor. Dediğim gibi tatlı yemek isteyenler, yani tatlı sevenler ekstra yarım su bardağı şeker eklemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde pratik, lezzetli, kolay bir tarif oldu gerçekten. Umarım dener çok daha lezzetlisini yaparsınız. Şimdi sizlere kıvamını da gösteriyorum ama sizden ricam, videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız ilk önce tariflerden sizler haberdar olursunuz. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden güzel ve lezzetli tarifleri de görebilirsiniz. Tarif hakkında düşüncelerinizi, yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.